Kova ve yükselen burcu Kova olan dostlar, yeni bir haftaya güçlü bir yeni ay ile başlıyoruz. Evet, 20 Mart haftası 0 derece Koç burcunda bir yeni ayla bizi karşılıyor. Ekinoks günü, Güneş'in de Koç burcuna geçmesiyle aynı gün yaşayacağımız bu 0 derece Koç burcundaki yeni ay bakalım bizlere neler getirecek. Özellikle yükselen burcunuz Kova, Güneşiniz Kova ve 0 ila 5 derece aralığında ise ya da bu derecelerde özel bir yerleşiminiz varsa, ki önemli dereceler olabilir bunların hepsi. Çünkü hem 0 derecede bir yeni ay ve aynı zamanda sizin burcunuza geçen bir Plüto seyahati başlıyor bu hafta, hemen 23'ünde. Kısa süre, 12 Haziran'a kadar sürecek ama siz Kova burçları için çok önemli olacaktır sevgili Kovalar. Şimdi bakalım, 21 Mart günü 0 derecede yaşayacağımız yeni ay sizin biraz daha lojistik dediğimiz ulaşım, eğitim, öğrenim, biraz daha teknolojiyle ilgili konular, elektronikle ilgili konular gibi alanda aslında doğuyor ve bu alan 6 Nisan'a kadar güçlü çalışacak. Çünkü 6 Nisan'da burada bir karşısında dolunay gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada girişeceğiniz, başlayacağınız, atacağınız adımlar daha doğrusu görünürlüğünü biraz daha Nisan ayının başlarına doğru ortaya getirecek. Bir yeni eğitim alma mesela süreci düşünebilirsiniz. Öğretmen olabilirsiniz. Bir atama gerçekleşebilir ve bunun sayesinde de hayatınızın yönünü değiştirecek, belki yer değişiklikleri size yaptıracak bir gündem olarak bu yeni ay başlayabilir. Ve yakın çevreniz, kardeşler, akrabalar, kuzenler, komşunuz gibi böyle yakınınızda sizin ilgi alanınızda olan insanların hayatlarıyla da daha çok ilgilenebilir. Onların hayatlarına belki dokunmak için biraz daha mücadele verecek olabilirsiniz. Diğer yandan tabii dediğim gibi kardeşler ve buranın yönetici gezegeni Mars olduğu için Mars İkizler Burcu'nda ve bu hafta o da 25'inde artık Yengeç Burcu'na geçecek sevgili Kovalar. Ve Mars burayı yönettiğine göre biraz daha parayla sanki ilgili konular gündeminizde olabilir. Bu da hangi piyasalar, mesela işte alınan satılan işte gayrimenkul de olabilir, bu borsa olabilir, diğer yatırım araçları olabilir. Buralar ve çocuklar ve biraz daha hayata hani yaratıcılık kısmını öne çıkaran bir süreç ve gündeminiz oldu. Zaten 8 aydır neredeyse Mars burada. Ve bu hafta 22-23 aslında Mart günlerinde diyelim, haftanın son ikinci yarısına doğru biraz buraları sert açılar alabilir. Çünkü Mars'ın sert açıları var. Ancak Mars artık buradan ayrılacak. 25'inde artık Yengeç Burcu'na geçiyor. Ve bu alanı terk eden Mars'la beraber sizin gündeminiz değişiyor. Yani gündeminizi meşgul eden, aslında fiziksel olarak daha çok uğraşmak durumunda olduğunuz alan biraz daha günlük hayatınıza kayacak. Eğer bu son 6-7 aydır gündeminizde benzer konular yaşadıysanız, işte aşk hayatınızda olabilir, bu çocuklarınızla ilgili sıkıntılı ya da mücadeleli bir süreçte yaşamış olabilirsiniz veya maddi anlamda bazı iniş çıkışlar, belki kazandınız ama kayıplar da yaşamış olabilirsiniz. İşte bu alan bu hafta da güçlü çalışacak son olarak ve ondan sonra artık 25'inden sonra Mars'ın burayı terk etmesiyle düzeliyor. Evet, gelelim yeni ayın diğer göstergelerine. Bu arada Venüs'ümüz, Uranüs ve Kuzey evimizi beraber, biliyorsunuz sevgi gezegeni Venüs. Onlar sizin aileniz, eviniz, yaşam yeriniz, iç huzurunuz, yaşadığınız yerleri iyileştirmek, güzelleştirmek adına çalışan bir alanda. Bu aslında çok avantajlı bir durum. Kişi dış koşullarda belki kendi iradesi dışında yaşadığı şeyler yüzünden belki stres olsa da kendi özüne, evine, yuvasına döndüğünde bulacağı huzuru işaret ediyor. Oradaki güzelliği, biraz daha orada maddi manevi belki biraz daha rahat ve konfor alanını diyelim daha çok zenginleştirebileceği bir alan. Bunlar sevdiğiniz insanlar, eşiniz, anne babanız, belki de hani
ev ve ev koşullarını iyileştirmeniz gerekiyorsa, işte orada bir zorunluluk varsa bunları da iyileştirmek için gayet güzel bir süreç. Venüs'ün Kuzey düğüm ve Uranüs'te buradan geçiyor olması yaklaşık 11 Mayıs'a kadar da hala buradan geçiyor olacak. Aslına bakarsanız burada ani iyileşmeler, hatta sürpriz diyebileceğimiz gelişmeleri de hayatınıza taşıyabilir. Evet, diğer yandan baktığımızda hani şöyle genel olarak baktığımızda hani haftanın sonuna doğru biraz daha bu bahsettiğim konular, ev ve aile düzeni dediğim alanlar güçlü olarak çalışacak sevgili kovalar. Sizin için gerçekten önemli bir süreç. Neden? Çünkü bu Plüton'un da aynı zamanda burç değiştirdiği hafta 12 Haziran'a kadar sürecek. Eğer ki dediğim gibi 0 ila 5 derece aralığında Güneş, yükselen, Satürn, Venüs veya Merkür olabilir. Hatta tabii bilmiyoruz ama hani yaşla da çok ilgili. Plüto uzun 20 yıl bir burçta kaldığı için mesela diyelim ki Plütonuz Aslan burcunda. Biraz daha böyle 60 yaş üstüsünüz diyelim ki. Bu Plüto geçişi sizi çok daha güçlü değişim ve dönüşümlere doğru götürebilir. Ya da Plütonuz belki Kova burcunda. Bilemiyorum, dediğim gibi yaşla çok alakalı bunlar. O yüzden doğum haritanıza bir bakın lütfen. Bugüne kadar mevcut yaşam koşullarınız, hayatın içinde aktif rol aldığınız belki işiniz, mesleki olarak da olabilir bu. Bunların hepsinde çok güçlü bir yenilik, bir dönüşüm getirebilir. Bu yeni ayın şöyle bir özelliği daha var sevgili kovalar. Buradaki süreç aslında 20 Nisan'da yine bir tutulmamız var ve bu tutulma ayakları hani terazi ve koç aksında devam edecek. Dolayısıyla bu yeni ayın böyle bir özelliği var, işte benzer konuları önümüzdeki yıl içerisinde de hayatımıza getirebilir. Aynı zamanda Plüton'un asıl Kova burcunda direkt ilerleyeceği tarih ise 2024'ün sonlarında olacak. Bunu da burada hatırlatmak istiyorum. Gerçekten değişim ve dönüşümü en güçlü bize yaşatmış ve tarihe baktığımızda da çok önemli geçişler yaşatmış bir gezegen, köklü değişimler yaşatmış. Bu da sevgili kovalar sizler için gerçekten çok önemli olabilir. Evet, bu konudan daha sonra daha detaylı mutlaka bahsedeceğiz. Çünkü hayatımızın temel yapı taşlarını ilgilendiren bir alan. Ve şu anda son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Araçlarla ilgilenen sevgili kovalar, burada bir alım satım, ticari konu, bir yeni anlaşmada söz konusu olabilir. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.